Bir yıl önce aldığımız ekmek ile bugün aldığımız ekmek arasında ne fark var ki fiyatı sürekli olarak değişmekte. Ürün aynı ürün ise, çalışan aynı çalışan ise bu fiyatlar neden artar? Merhabalar. Bugün enflasyon hakkında merak edilen soruları cevaplamak için buradayız. Sizlere evimizin yeni üyesi enflasyon ile tanıştırayım. Ekonomi dünyasında sıkça duyduğumuz bu terim bir ülkenin ekonomik durumu üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Bu videoda sıkça duyduğumuz temel sorulardan başlayarak konuya giriş yapacağım. Enflasyon nedir? Neden artar? Enflasyonun vatandaş ve ekonomi üzerindeki etkisi nedir? Enflasyon, bir ülkedeki malların ve hizmet fiyatlarının sürekli artması demektir. Yani paranızın alım gücünün düşmesi, değer kaybetmesi. Örneğin geçen sene 50 TL'ye almış olduğunuz bir peynirin bu sene 75 TL olduğunu düşünün. Bu durumda peynirin fiyatı artmamıştır. Aslında paranızın alım gücü düşmüştür. Paranız %50 değer kaybetmiştir. Peki neden değer kaybetmiştir? Enflasyonun artmasının temel iki sebebi vardır. 1. Üretim maliyet artışı. 2. Talep artışı. Tabii ki ülkede atılan politik adımlar, vergilendirme sistemleri gibi faktörler de enflasyonun şeklini değiştirir. Örnek vermek gerekirse ucuz işçilik yaparak ülkedeki ihracat artışı sağlanması gibi. 1. Üretim maliyet artışından kaynaklı enflasyon. Bu ne demek oluyor? Maliyetler arttığında fiyatların artması anlamına geliyor. Örneğin sütün fiyatı arttığında peynirin fiyatının da artması gibi. 2. Talep artışından kaynaklı enflasyon. Diyelim ki bir köyde 10 kişi yaşıyor. Bu köyde sadece bir fırın olduğunu düşünelim. Bu köyde yaşayan 10 insanın karınlarını doyurabilmek için bu fırında satılan ekmeklere ihtiyaçları olduğunu varsayalım. Fakat sadece 5 kişinin ekmek alacak parası var. Diğer 5 kişi çalışmadığı için parası yok. Fırın her gün sadece 5 ekmek üretiyor ve bu ekmekleri sadece parası olanlara tanesi 2 liradan satıyor. Yani günlük 10 TL kazanıyor. 5 kişi aç, diğer 5 kişi ekmek alabiliyor. Şimdi yeni bir senaryo düşünelim. Diğer işsiz olan 5 kişinin de iş bulduğunu ve para kazandığını varsayalım. 10 kişi fırından ekmek almak istiyor. Oysa ki fırın sadece 5 ekmek üretmekte. Fırıncı 10 kişiye de ekmek satmak istiyor. Fakat 10 ekmek üretebilmesi için fırını büyütmesi, yeni işçiler alması gerekli olduğunu biliyor. Fırın kapasitesini arttıramayan fırıncı daha fazla para kazanmak için düşünüyor ve aklına bir fikir geliyor. Eğer 10 kişiye 2 TL'den ekmek satsaydım günlük 20 TL kazanacaktım. Eğer ekmeğin fiyatı 4 TL'ye çıkarırsam 5 kişiye satsam bile yine 20 TL kazanmış olacağım diyor ve ekmek fiyatlarını arttırıyor. Ekonomideki bu artışa talep kaynaklı enflasyon artışı denir. Peki bu enflasyon artış oranları nasıl hesaplanıyor? Enflasyon artış oranı hesaplanırken ülkenin geneli temsil eden hane halkı harcamaları esas alınarak bir sepet oluşturuluyor. Bu sepetteki ürünler harcama içindeki paylarına göre oranlama yapılmakta. Oranlanma sonucunda oluşan tüketici fiyat endeksi yıllık yüzdesel değişimi, senelik enflasyonu gösterir. TÜİK resmi sitesinde aylık ve yıllık enflasyon oranlarını görebilirsiniz. Eğer merak ederseniz bu sepetin içerisinde neler dahil edilmiş bakıp araştırabilirsiniz. Enflasyon artış oranını hemen bir örnek ile konuyu açıklayalım. Diyelim ki geçen sene bir ekmek aldım ve fiyatı 5 TL idi. Ancak bu yıl enflasyon nedeniyle fiyatlar arttı ve ekmek fiyatı 7,5 TL oldu. Bunun formülü nasıl? Bu yılki fiyatı eksi geçen yılki fiyatı bölü geçen yılki fiyatı çarpı 100. Bu formülü uyguladığımızda ekmeğin %50 enflasyona bağlı artmış olduğunu görürsünüz. Tabi sadece bunu bir ekmek üzerinden değerlendirmeyelim. Biraz önce de bahsettiğim gibi bir sepetteki ürünlerin oranı üzerinden hesaplanıyor. Bir diğer başlığımız enflasyonun ekonomi üzerindeki etkilerine gelince bu durum herkesi etkiler. Fiyatlar arttıkça
tüketici alım gücü düşer ve insanların satın alma gücü azalır. İşte bu yüzden merkez bankaları enflasyonu kontrol etmek için çaba gösterir ve ekonomiyi dengelemeye çalışır. Yapılan anketlere göre 2023 yılı beklenen enflasyon oranı %60 üzeri olarak tahmin edilmektedir. Bu bilgi tahmini bir bilgidir. Burada bir dipnot aktarmak istiyorum. Enflasyonun düşmesi demek, fiyatların düşmesi demek değil. Fiyat artış hızının azalması demektir. Artar ama yıllık bazda yayılarak artar. Halk dilinde inciltmeden de diyebiliriz. Televizyondaki haberlerde bazen görüyoruz. Devlet enflasyon düştüğünü açıklıyor. Fakat fiyatlar hala artıyor. Market sahipleri ve stokçular piyasayı yükseltiyor gibi algılanır. Aslında bir önceki aya göre fiyat artış hızında azalma gözükür. Bu düşüş olduğu anlamına gelir. Örnek, Haziran'da enflasyon oranı %20 iken Temmuz'da %10 olması gibi. Eğer buraya kadar dinlediniz fakat hala aklınızda canlanmadıysa son bir özet geçeyim. Enflasyon böyle artmasına rağmen ekonomi nasıl büyür? Semercinin hikayesi. Zamanında bir semerci 10 tane çalışanıyla aylık 100 adet semer üretirmiş. Tanesini 50 liradan satar, 5.000 lira gelir elde edermiş. Bir süre sonra semerci elemanlarından birini çıkarmış. 9 tane elemanıyla 90 adet semer üretmeye başlamış. Ama semerin fiyatına da 10 lira zam yapmış. Baktığın zaman semercinin geliri 5.000 liradan 5.400 liraya yükseldiği için semerci cirosunu %8 arttırmış. Ama semere yaptığı 10 liralık zam enflasyonun yükselmesine, çıkardığı bir tane işçi istihdamın düşmesine, azalttığı semer sayısı da üretimin gerilemesine sebep olmuştur. Sizce bu semerci kim? Umarım bu video enflasyonun ne olduğu ve nasıl çalıştığı konusunda size daha iyi bir anlayış sağlamıştır. Sorularınız varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Destek verdiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.